Merhaba arkadaşlar, ben Çağrı. Yepyeni bir Kingshot videosuyla tekrardan sizlerleyiz. Bugünkü videomuzun konusu İttifak Şampiyonası. İttifak Şampiyonası ile alakalı tüm gizli taktikleri, bilinmeyenleri ve mağazada neler alınması gerekiyor, her şeyi size detaylı bir şekilde anlatacağım. Eğer videolar hoşunuza gidiyorsa sunucudaki arkadaşlarınızla paylaşırsanız, videoyu beğenip yorum yaparsanız çok sevinirim. Bana destek olmak istiyorsanız sadece kanala abone olmanız yeterli arkadaşlar. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Öncelikle ittifak şampiyonasında bir savaş aşaması, savaş etkinliğidir. Bireysel olarak biz savaşmayız. Askerlerimizi kaydederiz, o otomatik olarak savaşır. 3 tane koridorumuz var. Sol, orta ve sağ olarak. Ana amaç daha fazla koridoru kazanıp bayrak toplayıp yüksek sıralarda yer almak ve ödül almak ve yüksek liglere terfi etmek arkadaşlar. Burada ilk başta bir kayıt aşaması geliyor. Kayıt aşaması geldiğinde şöyle bir ipucumuz var. Bizde gördüğünüz gibi orta ve sağ koridoru boş bırakmışız. Sadece herkes sol koridora kayıt oluyor. Bunun amacı aslında tamamen şu. Oyun 3 tane koridora birlikte eşit bir şekilde kayıt olursanız eğer sizi güçlü olarak görüyor. Ama burada sadece tek bir koridora herkes kayıt olursa gücünüz düşükmüş gibi gözüküyor ve eşleştiğiniz rakipleriniz size kıyasla daha zayıf ittifaklar, daha zayıf eyaletler oluyor. O yüzden biz bunu sürekli kullanıyoruz ve rakiplerimiz genelde bizden daha zayıf oluyor. Bilginiz olsun. Burada şu aşamayı nasıl yapıyoruz? Herkes sola kaydoluyor. Hemen kaydolayım ben de. Bu şekilde kaydolmuşum. En güçlü savaştaki en güçlü 3 kahramanım kullanıyorum. Ama bu şekilde bir formasyon yapmıyorum. Yapmam gereken formasyon burada en doğrusu şu an benim oyunum için 50-20-30'dur arkadaşlar. Bu şekilde kaydoluyorum ve konuşlandırıyorum. Gördüğünüz gibi herkes sol tarafa konuşlanmış. Kayıt aşaması bittikten sonra savaşa geçmeden önce buradaki R4 ve R5 arkadaşlarımız koridorları kaydıracaklar. Koridorları kaydırırlarken de burada tek bir koridoru tabii ki bırakmıyoruz. Bırakırlarsa bu koridoru muhtemelen kazanırız ve diğer iki koridoru kaybedeceğimiz için otomatikman kaybedeceğiz. Buna çok dikkat edin. Kayıt aşaması bittikten hemen sonra koridorlara dağılımı yapmak zorundasınız. Koridor dağılımını şu şekilde yaparsanız sizin için daha iyi olur. Elinizdeki 80 oyuncuyu ya da 100 oyuncuyu gidip 3 koridora eşit bir şekilde dağıtmayın. Nasıl dağıtın? 2 tane koridora en güçlü oyuncularınızı dağıtın. Mesela birinci en güçlü oyuncunuzu sola koyun. İkinci en güçlü oyuncunuzu sağa koyun. Üçüncü en güçlü oyuncunuzu sola. Dördüncü en güçlü sola ortaya. Bir ona bir ona bir ona bir ona diye buraları 20-20 yapın. 20-20 yaptıktan sonra diğer oyuncuları artık sağ koridora atabilirsiniz. Atmaktan kastım önemli olan zaten şey 2 koridor alabilmek. 3 koridor almaya çalışırsanız rakibiniz benim dediğim şekilde bir dizilim yaparsa savaşı kaybedersiniz. Amacımız zaten 2 tane koridor almak olduğu için kesinlikle 2 koridoru güçlendirin arkadaşlar. Kayıt aşamamız buydu. Formasyon olarak benim yaptığım formasyon şu an oyundaki en ideal bireysel formasyonlardan biridir. Bunu kullanabilirsiniz. Oyunun ilerleyen zamanlarında Gen 4 ya da Gen 5'ten sonra formasyon olarak bu şekilde oynamak yerine yani 50-20-30 yapmak yerine artık ileride biz şöyle yapıyoruz. Bunu da göstereyim. 60, 38, 2 yapıyoruz. Ama dediğim gibi Gen 4 ve Gen 5'ten sonra bunu yapıyoruz. Uygulayıp uygulamamak tamamen size kalmış. Oyunun birinci yılından sonra Gen 5 geldikten sonra bu formasyonu da deneyebilirsiniz. Şimdi etkinliğimizin diğer detaylarına bakalım arkadaşlar. Buraya zaten savaş kısmı şu şekilde işliyor. İlk başta güçlü oyuncular savaşmaya başlıyor ama sizin ittifakınızda bir tane balina çok fazla para yatıran bir arkadaş varsa şey gibi düşünmeyin. O gidecek burada karşısına gelen herkesi yenecek ve tek başına kazanacak gibi düşünmeyin. Öyle değil. Bir kişi en fazla 2 tane zafer alabilir. İkinci zaferden sonra savaştan çekilir ve sıradaki arkadaşla savaşmaya başlar. Bir tarafta artık 20 oyuncudan kimin askeri, kimin şeyi oyuncusu biterse o taraf kaybetmiş olur ve o koridoru diğer taraf kazanmış olur. Genel olarak savaş mantığı bu şekilde işler arkadaşlar. Etkinliğimizin diğer detaylarına hemen şöyle bakalım. Ee, buradaki şeylerde, savaşlarda yüksek puanlar yaptıkça sizi böyle liglere atar. Hemen lig kısımlarına şöyle sıralamadan ya da ödüller kısmından bakalım. Oyun başında ilk başta taştan başlarsınız. İşte yüksek sıralarda bitirirseniz bir sonraki aşamaya gelirsiniz.
Sonrasında tekrar demire geçersiniz. Buradaki farklar zaten verdiği ödüllerdir. Buradaki hızlandırma ya da kaynağın bir önemi yok. Önemli olan bu sahadaki şampiyonun rozeti. Çünkü şampiyonun rozeti ile ittifak şampiyonası mağazasından çok fazla ödül alabilirsiniz. O yüzden değerli. Taş aşamasından sonra demire, demirden sonra bronza, bu şekilde sırayla gidersiniz. Biz şu anda mevcut altın kademesindeyiz ve birinci olursak 20 bin veriyor. İkinci ya da üçüncü olabilirsek de 16 bin veriyor. Ama buradaki 4-5 binlik farkla yüksek ödüller alabiliriz. O yüzden bu etkinlik küçümsenemeyecek kadar önemlidir. Oyunda da çok değerli olduğunu düşünüyorum. Savaşırken de size ödüller verir. Burada da savaş ödüllerimiz var ama hiçbir anlamı yok. Bunları niye veriyor? Hiçbir fikrim yok. Bence bomboş ödüller. Burada elmas aşamasına artık geldikten sonra son aşamamız budur. Burada kalıcı olmayan şehir görünümü verir bize. 14 günlüktür. Aynı şekilde bir intikal 14 günlük verir. Bir çerçeve ve bir isim kartı verir. Ama dediğim gibi bunlar kalıcı olmadığı için bir önemi yoktur. Önemli olan buradaki şampiyona rozetidir. O yüzden her zaman bu etkinlikte eğer R4 ve R5 arkadaşlarınız yanlış planlama ve yanlış oynuyorsa, sürekli kaybediyorsa, bir şeyleri yanlış yapıyorlardır. Onlara bu videoyu atabilirsiniz. Onlar da umarım uygularlar ve hepiniz yüksek ödüllerden faydalanırsınız. Kurallar kısmına geldiğimizde bir ittifakta olmanız gerekiyor. Şehir merkezinin seviye 10 olması gerekiyor. En az bu etkinliğe 10 kişi kaydetmek zorundasınız, yoksa maalesef giremiyorsunuz. Burada hiçbir şekilde askerleriniz yaralanmaz veya ölmezler arkadaşlar. Dediğim gibi en yüksek güce sahip arkadaşlar savaşı ilk başta onlar oynar, sonra güçlüden zayıfa göre savaş sırası devam eder. Savaşmayan arkadaşlar da ödüllerden faydalanır arkadaşlar, bilginiz olsun. Ee, 6 tane ittifakla karşılaşacaksınız ve savaşacaksınız. Önemli olanları okuyorum. Buraları zaten kendiniz de okuyacağınız için çok fazla aynı şeyi okumuyorum. Burada kaydırma olayını söylüyor. Tamamdır. Daha fazla bayrak elde eden, bayrak kazanan kazanacaktır diyor. O yüzden artık bu kısma geçmeyelim. En önemli kısım buradan gelen jetonlarımızı, yani şampiyonlar rozetlerimizle neler alacağız. Şimdi oyunun başında sizde burada zanaatkar vizyonu olmayabilir. Bu oyuna ilerleyen zamanlarda, yani oyunun 200. gününe doğru ekleniyor diye hatırlıyorum. Ortalama o zamanlarda bu eklenecek. Onun öncesinde bu mağazadan almanız gereken sadece 2 adet şey var. Bir tanesi bu yaldızlı iplikler, ikincisi ise buradaki saten arkadaşlar. Şimdi burada bir yerden sonra artık şef donanımlarınızı basarken sizden sürekli olarak belli bir seviyeye getirdikten sonra sizden zanaatkar vizyonu istiyor. Ve artık bunlardan ya çok az istiyor ya da istememeye başlıyor. Siz de geliyorsunuz buradan bunları almayı bırakıyorsunuz. Asla öyle bir hata yapmayın arkadaşlar. Çünkü şef donanımlarında ilerleyen zamanlarda nasıl bundan fazla istiyorsa, daha da ilerleyen zamanlarda artık şey olmaya başlıyor, bundan az istemeye başlıyor ve bunlardan çok fazla istemeye başlıyor. O yüzden siz her zaman bunlardan satın almaya devam edin. Her zaman jetonlarınızı, yani şampiyon rozetlerinizi bunlara kullanmaya devam edin. Bu mağazaya geldikten sonra sürekli bunu alın. Asla kaçırmayın. Elinizde kalan diyelim ki 10.000 var, 5.000 var. Zaten bunu alabilmek için 10.000'e ihtiyacınız var. Ama elinizde toplam 10.000 jetonunuz varsa gelin 5.000'e bunu alın. Geri kalan 5000'e ise bundan alın arkadaşlar. Çünkü şef donanımları her zaman mantık olarak eşit bir şekilde yükselir. Eşit bir şekilde kastım aslında şudur. Sizden bir donanım yükseltmenizi istediğinde sizden bundan 100 tane istiyorsa bundan 1000 tane ister. Bundan 10 tane istiyorsa bundan 100 tane ister. O yüzden her zaman orantılı bir şekilde bunları hesabınızda, çantanızda bulundurmanız gerekiyor. Gidip sadece bundan alırsanız bir gün bunun eksikliğini yaşarsınız. Ya da gidip sadece bundan alırsanız bir gün bunun eksikliğini yaşarsınız. O yüzden her zaman ikisini eşit bir şekilde götürmeye devam edin. Ve bu geldikten sonra bunu asla kaçırmadan düzenli olarak alın. Umarım size detaylı bir şekilde anlatabilmişimdir. Bu mağazadan başka hiçbir şey almayın. Bu etkinlikle alakalı da takıldığınız bir şey varsa, kendi denediğiniz ve bulduğunuz bir şey de varsa yorumlara yazıp fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.